Karides Doktoru kanalından herkese merhabalar. Siyah Galaxy Fishbone videomuzun ikinci videosu ile karşınızdayım. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar bakın tanka şöyle bir göz atalım yine. Şu arkadaki Erekmos'umuz çok ciddi manada bir büyüme gösterdi. Ve artık filtreyi falan geçer duruma geldi. Bakın öndeki Fisidens Fulcretiamos'umuz gayet mutlu, formu güzel. Bu sefalandra bitkilerimiz formunda. Burada bir Yokulanmalayator bitkisi. Şurada Fisidens Fontanus'umuz var ama onun keyfi çok var diyemeyeceğim arkadaşlar. Ama Erekmos'a bakın, çılgın gibi tankı kapladı. Yakında arka tarafı tamamen kaplayacağını düşünüyorum. Canlarımıza bir göz atalım. Bakın burada bir dişilerden bir tanesi var, damızlık dişilerimizden. Burada Snowflake formunda bir erkeğimiz var. Arkadaşlar Snowflake neydi onu bir hatırlayalım. Bakın şu bir Galaxy Fishbone. Bu da erkeklerden bir tanesi. Bu bir Galaxy Fishbone. Bakın arkadaşlar kafa kısmından sonra spotları bitiyor. Kuyruk kısmında zebra desenin aşağısında herhangi bir noktası spotu yok. Ama bu erkeğe bir göz atalım. Bu erkeğin gövde kısmında da spotları var. Eğer karidesinizin gövde kısmında da spotları varsa buna Galaxy Snowflake diyoruz arkadaşlar. Bu erkek Snowflake formunda bir erkek. Şimdi bu videoda size yavruları göstereceğim. Bakın arkadaşlar şöyle ortadan başlayalım. Tankımızda yaklaşık 100 civarı yavrumuz var. Bir önceki videomuzda bahsetmiştim. Bu güzel spotlu canlılarla başladık biz bu koloniye. O yüzden bakın yavrularımızın spot düzeyleri oldukça iyi arkadaşlar. Bakın gelen yavruya bakın. Şu öndeki yavruya, şurada bir yem kavgası var. Bakın bu gelen yavruya bakın. Bu üçü galiba tankımızın en büyük yavruları. Evet öyle görünüyor. Bakın şurada yine bir yavrumuz var. Burada bir yavrumuz var. İleride Erekmos'un içinde bir sürü yavrumuz var arkadaşlar. Şurada bir tanesini zoom yapayım. Bakın küçücük canlı ama spotları ne kadar çok sayıda ve düzgün görüyorsunuz. Bu tankımızın spot kısmından spotsuz yavru çıkmıyor mu? Çıkıyor tabii ki arkadaşlar. Bakın şurada bir spotu az canlı var. Bu karidesi buradan alacağız. Buraya henüz hiç seleksiyon yapmadım. Daha yavrular yeni seleksiyona uygun hale geldi. Bakın bu ekstra kan olarak ilk videoda bahsetmiştim. Bu akvaryuma ben 3 tane canlı eklemiştim. O iki tanesinden bir tanesi. Bakın şu diğeri. Bu iki karides koloninin orijinalinden farklı bir kan. Bu tarz yoğun seleksiyon yapılan canlılarda kan takviyesi çok önemlidir arkadaşlar. Çünkü bu canlılar aşırı seleksiyona uğradığı için hep genetik hastalıklara ve genetik olarak zayıflığa müsait canlılardır. Bu nedenle bu canlılara mümkünse her zaman ekstra takviye kan koyun arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz bu bir yavrumuz. Muhtemelen bu erkeğin yavrusu o ki spotları oldukça iyi. Şu karides gayet güzel. Önündeki canlımızın spotları güzel. Bakın tarçın kabuğunun içinde bir yavru var. Daha küçücük ama spotları bayağı iyi. Yani bu tankımızda spotu iyi olan bayağı yavrumuz var arkadaşlar. Ama mesela bu tankımızda da Fishbone geni daha zayıf. Niye? Çünkü bakın şu erkeğe bakın. Bu bir Snowflake erkek. Sırtında Fishbone deseni çok yok. O yüzden muhtemelen bu erkek bayağı aktif bir erkek ki yavrularımızda spotu bol ama Fishbone'u az yavrular çıktı. Bakın bu iki yavruyu da görüyorsunuz. Tabi Galaxy Fishbone'dan sonra Galaxy Pinto en değerli canlı. Bakın bu canlılar hep Galaxy Pinto formunda. Spotları oldukça fazla. Görsel olarak bence çok çok iyi canlılar. Yavrularımızı görüyorsunuz. Bu takviye erkeklerden bir tanesi. Bu da diğeri diye söylemiştik. Bu videoda dişilerimiz pek öne gelmediler arkadaşlar. Kabuk değişimi var artık ne var bilmiyorum ama dişler hep saklanmış. Kurcalamayacağım. O canlıları rahatsız etmeyeceğim. Dişi saklanıyorsa bir bildiği vardır diye düşünüyorum. Bakın
Şu karides tankımızdaki en güzel yavrulardan bir tanesi. Şu katappa yaprağının arkasında yine güzel bir yavrumuz var. Bakın bir netlemeye çalışayım. Tam net diyemeyeceğim. Çaprazı denk geldi ama birazdan gelir o da ön plana. Yavrularımız bu şekilde arkadaşlar. Spotlarımız oldukça düzgün. Bu canlılar 1 santim civarına geldiklerinde iyi bir seleksiyona girecekler. Bakın bu karides gibi, bu yavru gibi olan yavruları bu tanktan direkt olarak alacağız. Ve 2 numaralı tankımıza göndereceğiz. Burada spotu az bir canlı var. Yani muhtemelen bu spotu az canlıları bile seleksiyon dışı tankımıza koyacağız. Çünkü yavruların büyük kısmında çok ciddi sayıda spot var arkadaşlar. Galaksi eşittir spot. Spot bu canlılarda her şey. Bakın filtrenin üzerinde bir yavru var yine. Ona da bir zoom yapalım. Görüyorsunuz küçücük canlı ama ne kadar spotu var. Bu yavrularda spot düzeylerinden çok memnunuz. İnşallah böyle artarak da devam eder. Kan devam ettikçe, jenerasyon devam ettikçe diye düşünüyoruz. Bakın burada fishbone deseni güzel bir canlı var. Daha doğrusu skunk deseni güzel bir canlı var ama spotu nispeten diğer yavrulara göre zayıf. Yine var. Bakın yine var ama zayıf diğerlerine göre. Örneğin şu yavruya göre, bakın bu yavruya göre oldukça spotu az ama tabi her yavrumuzda bu kadar spot olmuyor. Onları tabi o eğer mesela bu canlı dişi ise bu tankta kalır. Erkekse muhtemelen çıkartırım. Çünkü spotsuz canlı hiçbir tankımda istemiyorum arkadaşlar. Galaksi eşittir spot yani. O yüzden spotsuzluğu pek kabul etmiyorum tanklarımda. Bakın görüyorsunuz. Bu karides herhalde yavruların en büyüklerinden bir tanesi. Ve bakın. Bu arada spot dediğimiz şey arkadaşlar, bakın bu karidesin kafa kısmındaki noktalar. Bu yavrudaki spot sayısına bakın. Gerçekten herhalde en spotlu canlı, en iyi canlı bu. Yem attım arkadaşlar ama yavrular pek toplanmadı. Buraya yavru yemi de sık sık veriyorum. O yüzden pek aç kalmıyor bu yavrular. Bakın bu da bir snowflake adayı olabilir. Şurada bir erkek snowflake'imiz vardı. Şu yavrulara da şöyle tekrardan göz atalım. Güzel bir kolonimiz olacak gibi görünüyor. Bir aksilik olmazsa bol spotlu. Aralarından fishbone olanlara ayrı bir koloni de açabiliriz. Spotluları ayrı da tutabiliriz. Artık önümüz açık ama biraz daha seleksiyon için biraz daha, bakın bu arkadaş buradan gidecek. Seleksiyon için biraz daha bekleyeceğim. 1 santime gelsinler. Net şekilde ayırt edilebilir durumda olsunlar. Bakın az önce gösterdiğim Galaxy Fishbone yavru buraya geldi. Bu karidesinde görüyorsunuz spotları ne kadar fazla. Bunlar daha küçücük yavrular. Şurada yine bol spotlu bir yavrumuz var. Şurada bol spotlu yavrumuz var. Bu spotu bol olan, güzel olan yavrularla yolumuza devam edeceğiz. Bakalım bu kolonimizde de nereye doğru gidecek yolculuğumuz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Dişileri pek fazla göremedim, gösteremedim de ama zaten bu videonun amacı yavruları göstermekti. Yavruları iyi gösterdiğimi düşünüyorum. Çoğu ortalıkta geziniyor zaten. Daha yumurta alan yavrumuz yok. Onun için yaklaşık bir 15 güne daha ihtiyaç var. 15 gün sonra şu camda giden karides gibi büyük olanlar muhtemelen yumurta almaya başlarlar. Videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.